Selamlar, hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Bu güzel böreğin tarifini birlikte görelim nasıl yapıyorum. Sizlere kocaman iyi seyirler diliyorum. Hep birlikte aşamalarını takip edelim. Yoğurma kabımın içerisine 1 bardak dolusu sütümü ilave ediyorum. Mayasız bir hamur yoğuracağım. 1 bardak ılık süt suyumu da koyduktan sonra çeyrek bardak böyle çeyrek yarımdan az sıvı yağ içerisine ekliyorum. 4,5 bardak kadar unumu da yan tarafa aldım. Siz bu unu kontrollü bir şekilde koyabilirsiniz. Şimdi karışımı iyice spatula ile karıştırdıktan sonra unumu da ilave edeceğim. Unumun bir kısmını koyduktan sonra üzerine tuzumu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ilave ettik ve spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Şimdi spatulayı birazdan içerisinden çıkartıp elimle güzel bir şekilde yoğuracağım. Yoğurduğum hamuru kenara alarak bir miktar dinlenmesini bekleyeceğim. Yoğurduktan sonra hamurumuzu kenarda bekleteceğiz. Üç parça tavuk etim var. Tavuk etiyle yapacağız bu böreğimizi. Bir ana yemeği oluyor. Çok nefis, çok güzel. Yaptığımda çok kişi beğeniyor. Evimiz zaten baya beğeniyor. Hatta geçen bir tepside komşuma yapıp ikramda bulundum. Bunun önemli olan kısmı bıçak arası. Böyle bıçak arası kıyma değil, çok büyük de değil, küçük küçük bıçakla kıyarak birbirine sürterek güzelce bıçakla etimizi kıyıyoruz. 150 gram kadar anca vardı kıyma etimiz. 2 parça daha var. Onu da doğrayacağım şimdi. Bir kısmını doğradıktan sonra daha sonra da diğer tavukları güzelce keseceğim. Yani tavuğu etini böyle bıçak arası yaparak parçalayacağım. Keseceğim değil. 4 adet orta boydan biraz büyükçe patatesimi bir taraftan haşladım. Gördüğünüz gibi. Nereden beni izliyorsanız, hangi ülkeden, hangi şehirden eğer yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ben bir adet soğanımı biraz kavurdum. Çünkü eşim çiğ soğan sevmediği için muhakkak soğanımı kavurarak koyuyorum. Bu şekilde çiğ de koyabilirsiniz. Soğanı koydum. Şimdi yan taraftaki kıymamızı da içerisine aktarıyoruz. Tavuk kıymasını diyeyim. Güzelce aktardım ve şimdi baharatlarını atalım. 1 tatlı kaşığı dolusu pul biberimi ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Ve 1 tatlı kaşığı da reyhan ekledim. Baharatları tamamladıktan sonra 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumuzu ilave edelim. Ve karıştırmaya başlayalım. Bildirim zilini açarsanız benden gelen videoları ilk önce sizler haberdar olup göreceksiniz. Sizin her beğenmeniz, her küçük bir yorum yazmanız bana yaptığımın emeğini karşılığını aldırmış oluyor. Sizlerden ricam lütfen gördüğünüz yerde videolarımı beğenirseniz birer küçük de yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi
Hamurumuzu alıp parçalara bölerek güzelce eşit bir şekilde bezelere ayıralım. Her parçayı 4 eşit parçaya böleceğim. Sekiz tane bezem oldu. 4'ünü ayrı yapacağım, 4'ünü ayrı yapacağım. Bezeleri tamamladıktan sonra hemen açma işlemine başlayacağım. Biraz bekliyor ve yan tarafta hemen bezemi açıyorum. Bir servis tabağı kadar açarak içerisine 50 gram kadar tereyağımı ve sıvı yağımı ilave böyle karışık olarak bezelerimin üzerine gezdiriyorum. Bir kaşık tereyağı ve bir miktar da sıvı yağımı üzerine sıkıyorum. Fırça yardımıyla her yere gelecek şekilde ıslatıyorum. Diğer bezeleri de aynı şekilde 4'ünü ayrı dedim. 4'ünü de ayrı yapacağız. Lezzetine lezzet katsın diye tereyağı, yumuşak ve güzel olsun diye de sıvı yağımı içerisine karıştırıyorum. Çünkü çok tereyağı ağır gelir. Biraz da sıvı yağıyla bırakıyoruz. Bunu da koyduktan sonra hemen sıvı yağımızı tekrar üzerine sıkıp kenara alalım. Bu arada yuvarlak bir tepsinin içerisinde yapacağım. Onun için güzelce fırın kağıdımı güzel böyle katlıyorum ve tam yuvarlak bir şekilde kesmek istiyorum. Böyle katladıktan sonra ortayı bulup bu şekilde elimizde bir işaret koyup makasla güzelce kesiyorum. Ve artık yuvarlak bir kağıdımızı elde etmiş olduk. Tepsimizin tabanına güzelce yaydık. İlk koyduğum hamuru güzelce tepsimin içerisine alıp elimin yardımıyla büyüteceğim. Her tarafa yayacak şekilde güzelce büyütüyorum. Hazırlamış olduğum harcı, patatesli harcı da getirip içerisine boşaltıyorum. Elimizden her tarafa gelecek şekilde güzel bir hareketlerle ne yapıyoruz? Tabanına yayıyoruz. Paylaşmayı unutmayın sosyal medyanızda. Her zaman lütfen bana yardımcı olun. Tereyağımızı da böyle küçük parçalar halinde içerisine koyuyoruz. İkinci parçamı da yerde açmaya çalışıyorum. Şimdi daha sonra tepsimin içerisine koyacağım. El yardımıyla büyütüyorum. Çıtır çıtır, güzel, dışı çıtır, içi de yumuşacık bir börek tarifi. Umarım videomu beğendiniz. Hemen biraz sıvı yağ sıkıyorum her tarafına. Bir yumurta sarısı, birazcık da şöyle süt koyuyorum. Ve her tarafa gelecek şekilde yine el yöntemiyle her tarafına yayıyorum. Beni izlediğiniz için buraya kadar sizlere çok teşekkür ediyorum. Benimle olduğunuz için bir başka videoda sizlerle görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın diyorum. Ve böreğimizi pişirdik. Şimdi de servis tabağımıza hemen alalım. Evet, servis tabağımızın içerisine koyduk. Gördüğünüz gibi dışı çıtır, içi yumuşacık, harika bir börek tarifi verdim size. Umarım videomu tekrar diyorum beğendiniz. Hoşça kalın, benimle kalın.